Herkese selamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hello friends. Namaskar dostum. Найти Всем привет. Hello zusammen. Hola a todos. Esselamun aleyküm. İyi aslıka. Evet, herkese selamladığımıza göre artık videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese selamlar. Zeymeh tekniğini anlatmaya devam ediyoruz. Stratejiyi oluşturan kısımlara geçecektik. Lakin iki videoda genel bir tasvir yaptık. Kısımlara geçmeden önce bir ara video çekeyim dedim. Nedeniyle alışılagelmiş teknik analiz konularında veya grafiksel analizlerde alışılagelmiş bazı doğruların veya bazı yanlışların, doğru bilinen yanlışların reddedelim bazılarını. Yani kullandığımız yöntemler, araçlar bakımından biz biraz farklı kullanıyoruz. Herkes alışılagelmiş değerlerle veya doğrularla bildikleri yanlışları veya doğruları diyeyim biz de farklı bir şekilde gördüklerinde kimse garipsemesin, yadırgamasın. Biz bu şekilde kullanıyoruz stratejimizde. Yani bu stratejiyi oluştururken birçok şeyi, birçok konuyu inceledik. Bayağı uzun yıllar geçti. Artık olgunlaşma evresini geçtik. Test niteliğindeki yönlerini de geçmek üzereyiz. Artık literatüre sokmaya çalışacağız. Şimdi ilk konumuzdan başlayalım. Reddettiğimiz ilk konu. Herkes ekrana baktığında grafiği hemen şöyle yapalım. Grafiği görüyor, tamam, grafiği görüyoruz ama grafiğin başlangıcından itibaren değerleri ele almayalım. Biz almıyoruz stratejimizde. Yani 1980'de başlamış olan Apple hayatına, grafik hayatına burada başladığı olarak kabul ediyoruz. Daha evveliyatını düşünüyoruz. Şirketin borsaya adım atmadan önceki yaşantısını düşünüyoruz. Yapmış olduğu karları, zararları, bilançoları da hesaba katıyoruz. Yani stratejimizde bu hesap biraz daha erken başlıyor bizim açımızdan. Bunu söyledikten sonra hemen grafikte gördüğümüz tabii ki şöyle bu grafiği nasıl ele alıyoruz, ne gözle bakıyoruz diye düşünürsek aynen şu gözle bakıyoruz. Yani şu mumlar mum değil de başka bir ibare olabilirdi. Tabii buradan değiştiriyoruz onları, çizik yapıyoruz, aralık yapıyoruz filan. Yani çizgilerle, aralıklarla da tasvir edilebiliyor ekranda. Yalnız burada mum yerine veya çizgi yerine, aralık yerine tavşan da olabilirdi. Ne bileyim kaplumbağa da olabilirdi veya zıplayan bir kurbağa da olabilirdi. Yani demek istediğim bu ekrana baktığımızda bize yansıyan veri şekil itibariyle mum veya kurbağa veya kaplumbağa veya tavşan olabilir. Önemli olan onlar neyi ifade ediyor onu düşünmek. Aklımızda her zaman bu olsun. Bu mumların ifadesi şu an yani bizim açımızdan stratejimizde kullandığımız sayısal değerler, yani şirketin iyiliği veya kötülüğü bakımından yukarıya giden sayısal veya aşağı düşen sayısal değerler. Biz sayısal değerleri görüyoruz. Şöyle örnek verecek olursak bir ortalamamız var. Zamana karşı yıllanmış farklı bir ortalamamız var. Sonradan oluşan bir ortalamamız var veya daha sonradan oluşan başka bir ortalamamız var filan. Yani bu değerlerin sayısal olarak yavaş yavaş yukarıya doğru gittiği, yukarıya doğru tırmandığı değer skalasını görüyoruz. Biz öyle stratejimizde ekrana baktığımızda onu anımsamaya çalışıyoruz sürekli. Yani en son oluşan ortalama en büyük ortalama olursa şöyle de kalınlaştıralım hadi. Diyelim ki zamana karşı en son oluşmuş ortalama bizim en büyük ortalamamız ana periyodumuz sayılsın. Bu ortalama yeni oluştuğunu varsayarsak bir alt ortalama artık ne oluyor?
bir alt periyodun, yani bir üst, daha hayatının ilk başından beri geçirmiş olduğu ortalama burada artık kapanmış oluyor. Bir alt periyot olarak ve yeni oluşan ortalamada bir üst periyot ortalaması olarak önümüze çıkıyor. Burada değerler artarken biz bu mumları, o artan değerlerin grafikler olarak, sayısal değerler olarak görüyoruz ve anımsıyoruz, kabulleniyoruz. Tabii burada fiyat geri dönmüyor mu? Dönüyor. Dönerken ne oluyor? İlk oluşmuş ortalaması vardı diyelim. Bu ortalamanın biz artık yeni ortalamalar oluştukça alt periyotlarda kaldığını düşünüyoruz. Böyle anımsıyoruz ve düzeltmelerin bu periyotla alakalı olaraktan ilk düzeltmelerini bu periyoda yaptığını varsayıyoruz. Daha sonrasında tabii yıllar geçtikçe veya zaman ilerledikçe düzeltmenin boyutu ana periyoda kadar da ulaşabiliyor. Tabii nerede ulaşıyor? Tabii zaman bakımından daha da uzun zamanlar alıyor o ortalamaya dönülmesi. Evet, tabii onun da bir süresi var. Yani döngüsel zamanların kapanışları, o döngüsel zamanlarda o ortalamasına da uğramak zorunda kalıyor fiyat. Grafiğe baktığımızda işte mumları değil de bu değerleri anımsıyoruz. Böyle varsayıyoruz. Evet, ikinci olarak da şuna geçebiliriz. En çok şunu reddediyoruz. Doğru bilinen yanlışlardan. Biz fiyatı ilk günden itibaren Fibonacci'sel olarak bir katlara ayırdık. Bu katların aralarında Fibonacci değerlerini arıyoruz. Yani Fibonacci'yi çekerken bu katlar baz alınarak Fibonacci'lerimiz çekiliyor. Yani tutup da biz buna mesela şuradan bir Fibonacci hiç çekmiyoruz. Yani onun da nedenini açıklayacağım. Mesela şuradan da şuraya kadar bir Fibonacci çekmiyoruz. Böyle bir şey bizim stratejimizde yok. Onu reddediyoruz. Kullandığımız alanlarımız bizim katlar arasındaki ana Fibonacci'ler. Neden o şekilde kullanıyoruz? Onu da açıklayalım. Şimdi Fibonacci'nin asıl amacı veya anlamı nedir? Aslında ona dönelim ilk önce. Fibonacci bildiğiniz gibi altın orandır. Bir oranlama yapılma metodudur. Yani oranlama yapma metodudur. Oranlama yapılırken mesela nasıl bir oranlama yapalım? İlk oranlamayı dünyadan verelim mesela. Herkes bu örneği çok basit bir şekilde veriyor. Bilindik bir kalıp. Dünyanın mesela kara parçasıyla sularını birbirine oranlayabiliriz. Yüzde kaç olaraktan diyerek oranı araştırabiliriz. Ama tutup da denizlerle yeraltı sularını birbirine oranlayamayız. Böyle bir şey yok. Çünkü yüzeysel bir oranlama yapıyoruz. Yüzeysel bir oranlama yaptığımızda metriklerin birbirine uyması gerekiyor. Değerlerin veya değer kategorisinin birbirine uyması gerekiyor. Basit bir örnek olaraktan şöyle de verebiliriz. Mesela boyumuzu enimize oranlarsak eğer tutup da bacak uzunluğumuzu boyumuza oranlayamayız. Boyumuzu en fazla enimize oranlayabiliriz. Veya bacaklarımızı oranlayacaksak kol uzunluklarıyla oranlayabiliriz. Veya şöyle söyleyelim, kulağımızı diğer kulağımıza oranlayabiliriz. Veya kulağımızı gözümüze oranlayamayız. Böyle bir şey yok. Kategorilerin bir olması gerekiyor. İşte bu anlamda Fibonacci'yi çekerken dip noktasından çektiğimizde varsaydık da dipten çektik. En son yapmış olduğu tepenin şurası olduğunu varsayalım. Şunu biraz küçültelim. Evet, bu tepenin ardından 2 mum kırmızı gördük. Hemen çektik Fibonacci'mizi veya bir kırmızı mum gördüğümüzde çektik tepeye Fibonacci'mizi ve burayı bir koala olarak kabul ettik. Şimdi burası diyelim ki bizim boyumuzu enimize oranlıyoruz ama burası kolumuz. Öyle varsayabilirsiniz. Yani buraya oranlamanın hiçbir anlamı yok. En fazla hatalar yaptırır. Hatalar silsilesi yaptırır. Burada çektiğimizde tabii ki şuradan çektik. Nereden dönüş bekliyoruz? 618'den dönüş bekliyoruz. Buradaki işleme girdik. Attı bizi 3 kat aşağıya.
İşte hep bu yanlışlara düşüyoruz. Düştüğümüz için de başarılı olamıyoruz veya yanlışlıkla biraz başarılı olup sonra tekrar terste kalabiliyoruz. Bu oranlamayı yaparken biz bunu artık standartlaştırdık. Katlar arasındaki Fibonacci'lere bakıyoruz, değerlerimize. Ona göre işlem alıyoruz. Stratejimizi anlatırken de bu şekilde kullanıyoruz Fibonacci'yi. Yani burada tutup da hiçbir zaman ilk yapılan tepeye Fibonacci çekmiyoruz. Bizim Fibonacci değerlerimiz hazır. Evet, gördüğünüz gibi katlar arasında her şeyimiz hazır. Nereden döneceği, mesela 382 dönüşü dip yaptırmış. Dipten tekrar 382'de takılınmış ve 382 kırıldığında 0.5 618'de biraz beklenmiş. Daha sonra 618 kırılmış ve üstünde tutunulamamış. Tabi bu değerleri kullanırken hiçbir zaman fiyat sıfıra sıfır aynı noktadan dönmüyor. Hiçbir zaman dönmez veya aynı noktadan yukarıya çıkmaz. Sıfıra sıfır muhakkak üstüne sarkışlar, altına sarkışlar olacaktır. 3-4 hamle yapacaktır. Aşağıda veya yukarıda. Biz oranlamayı bu şekilde yapıyoruz. Bunun tabi ara periyot oranlamaları da var ama onlara girmeyelim, süre uzamasın. Tabii bu değerlerden herkesin kullandığı değerler var. Onlardan da bahsedelim. Sıfır değerini kullanıyor herkes. 236'yı, 382'yi, 05'i, 618'i. Burada bir 786 var. Biz 786 yerine 764'ü kullanıyoruz sürekli, her zaman. 786 bizim stratejimizde yok. Nedeni de şudur. Şimdi bir Fibonacci değerini oranlarken mesela şöyle anlatalım. Bir periyot veya bir geri dönüşü olmayan, arada dönüşler yapmayan veya farklılık göstermeyen bir metrikte Fibonacci'yi 786 değeriyle kullanabilirsiniz. Mesela buradan Ay'a olan uzaklık arasında veya Güneş'e olan uzaklık arasında ölçüm yaparken hiç metrikte geri dönüş var mı? Yok. Düz, yani bir ölçümde, oranda, düz bir oranda 786'yı kullanabilirsiniz ama fiyat geri dönüşleri ve periyotları ve bir dengesi, periyotlar arasında kurmuş olduğu bir denge söz konusu olduğunda geri dönüşleri de varsayarsak bu geri dönüşlerinden ötürü Fibonacci'sel değerler, yani altın oranlamayı biz fiyata yapamıyoruz. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yapmak için de işte biz bu periyotların fiyatın periyotlar arasında oluşturmuş olduğu dengeden ötürü Fibonacci'mizi biz de bir dengeye sokuyoruz. Mesela denge nerede? Simetride. Gördüğünüz gibi 0.5'ten alta düşüldüğü zaman 1.18 değerimiz var. Yukarıya çıkıldığı zaman 1.18 değerimiz var. Yani 0.5'i orta nokta kabul edersek tam bir simetriyle yükseliş, tam bir simetriyle dönüş var. Yani arada bir denge var. Veya 236'yı 764 ile düşünürsek tam 1'i elde ediyoruz. 618'i 382 ile bütünleştirdiğimizde yine 1'i elde ediyoruz. Yani Fibonacci'nin içini de birbirine oranladık. Aynı periyotların birbirine düzeniyle alakalı. Yani periyotların varlığı doğrultusunda biz artık 786'yı değil 764'ü kullanıyoruz. Bunu da anlattıktan sonra isterseniz geçelim. Fibonacci'yi de geçtikten sonra önümüzde ikinci bir konumuz var. Evet, geçelim diğer konumuza. Üçüncü konumuz ortalamalar konusu. Ortalamalar konusunda şunlardan bahsedebilirim. Neleri reddediyoruz? Herkesin kullanmış olduğu kalıpları mesela, yani 20, 50, 100, 200 gibi ortalamaları kullanmıyoruz biz stratejimizde. Bu ortalamalara yer yok. Neden yer yok? Şimdi bu ortalamalar fiyatın gerçek değerleri değillerdir. Normalde alıcıların riske girmeden alım yapabilmeleri için yuvarlanmış değerlerdir. Yani 20 değeri gerçeği yansıtmaz. 20 bir ortalama değildir. En fazla kullanmış olduğumuz, yani gerçek değer ortalaması bizim mesela 13 ise 20, yani 20'den 13 çıkardığımızda 7 ne diyeyim, metriklik bir riski gözden uzaklaştırıyorlar. Yani riske girmeden
geri dönüşünü riske etmeden, hesaba katmayaraktan ne yapıyorlar? İşleme girebilmek maksadıyla kullanmış olduğu değerlerdir. Yani biz 13 kullanıyoruz. Diyelim ki asılı, yani ortalamanın asılı 13. 20'de işleme girmek, riske girmeden işleme girmek gibi düşünebilirsiniz. Yani biz risklerle ortalamaların ortalamasıyla uğraşmıyoruz. Asıl değerlerle uğraşıyoruz. Yani kendi sıfır değerleriyle uğraşıyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. Onlarla yolumuza devam ediyoruz. Yani 20, 50 gibi veya 200 gibi, 300 gibi sayısal değerler bizim için bir anlam ifade etmiyor. Gerçek değerler olarak onları kabul etmiyoruz. Mesela 200 değerini ele alalım. 200 günlükte mi, saatlikte mi, 3 saatlikte mi, haftalıkta mı? Hiçbir değer karşılığı olmayan bir sayısal değer olarak görüyoruz biz. Çünkü mesela 200 günlük ortalamayı baz alırsak biz ortalamayı şu periyotlar içerisinde kullanırken alışılagelmiş yöntemlerde mesela hangi grafikteyiz? Günlük grafikteyiz. Günlük grafikte bir 200 kullanılıyor. Mesela biz günlük grafikte 200 diye bir değerimiz yok. Yani günlük mumların 200 tanesinin ortalaması bize bir anlam ifade etmiyor. Bize anlam ifade eden o periyodun ortalamaları, yani biz ele alırken periyodu bir fiyatın ortalaması olarak ele alıyoruz 13 olarak, 13 değerini. Bir de periyodun kendi ortalaması olarak sayısal değerimiz var ve tabanımız var. O periyodun tabanı ve o tabanın bir üst periyodunun ortalaması. Tabanın bir altı, yani oraya da genellikle sarkma, şurada görmüş olduğunuz gibi sarkma işlemleri. Mesela burada hangi periyodu aşağı doğru kırmış diye bakalım. Evet, günlük periyot. Günlük periyotta mesela periyodumuzu açtığımızda bu bizim mesela 13 periyodumuzun içinde bulunan fiyatın ortalaması, günlük periyodun içinde bulunan fiyatın ortalaması 13. Periyot ortalamamız var. Periyot tabanımız var ve bu periyodun bir üst periyodunun şurası da ne oluyor? Tabanı oluyor. Tabanı mı oluyor? Taban oluyor. Evet. Yani bu şekilde değerlendiriyoruz biz. Şurası bir üst periyodun ortalaması, burası da tabanı oluyor. Bu şekilde ele alıyoruz. 200 günlük, 50 günlük, 80 günlük ortalamalar bizde yok. Biz grafikte yer alan gün, saat veya ne diyeyim, grafiğin şekillendirilmesine göre ortalamalar kullanmıyoruz. Periyotlar arasında kullanıyoruz sadece. Kullandığımız periyotlar var. Zaten günlük periyot nedir? Günlük periyot fiyatın hareketidir. Yani günlükten aşağısı günlüğün bulunduğu periyot. Bize mesela şu günlükte görmüş olduğumuz bu periyot bizim, yani günlük barlarla görmüş olduğumuz asıl bu periyot bizim aslında haftalığın haftalığın fiyat hareketi bu. Yani haftalık dediğin zaman da hemen aklınıza haftalık mum gidiyor. Bizde haftalık mum değil. Haftalık dediğim zaman neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Haftalık fiyatın hareketinin bulunduğu ne diyebiliriz? Veya şöyle temele ineyim ben. Günlük olarak varsayarsak 1'i, 2'yi, 3'ü, 5'i, 8'i varsayarsak 5 haftalığa denk geliyor. 5 günlük periyot haftalığa denk geliyor. Onun içerisinde hareket eden fiyat günlükte hareket ediyor. 8'i ifade edersek 8 günlük periyot aylık görüntüyü, yani bizim ekranda gördüğümüz aylık mumlardan oluşan görüntüdeki periyottan bahsediyoruz. Aylık mumların oluşturduğu periyottan değil.
Aylığa baktığımız zaman biz burada 8'i görüyoruz. Siz aylığı yani ay mum görüyorsunuz. Biz mum olarak değerlendirmiyoruz. Periyot olarak değerlendiriyoruz hep. Yani mumları baza almıyoruz. Onu da açayım. Hemen mesela aylık mumlarla bizim aylık periyodumuza bakalım şu an. Aylık periyodumuzu hareket ettiren aylık mumlar. Evet, bu da bizim aylık periyodumuz mesela. Bu aylık periyotta aylık mumların hareketi, aylık mumların hareketinin ortalaması, bu periyodun ortalaması, bu periyodun tabanı, bu da bir üst periyodun ne oluyor? Taban oluyor. Burası ortalaması olacak. Periyot ortalaması, burası da o periyodun yani bir üst periyodun tabanı oluyor. Yani 8'den sonra ne geliyor? 13 geliyorsa Fibonacci'sel değer olarak ona bakıyoruz biz. Yani ortalamalar alışılagelmiş şekilde ortalama kullanmıyoruz. Tabii bunları kullanırken bir de bunların tavanları var. Mesela bunun tavanını açalım. Evet, tavanımız da bu periyodun tavanımız da bu. Gördüğünüz gibi periyodumuz burada. Tavanımız burada. Tavan yükselterek fiyat hareketine devam ettiğini daha önce belirtmiştik. Her zaman için tavanları yükseltir. Her periyodun tavanlarını yükseltmeye çalışır. Düzeltmeleri de tavandan tavana yapar. Şimdi şöyle yapalım. Ortalamaları da anlattık az buçuk ucundan. İsterseniz diğer bir konuya geçelim. Diğer bir konu, herkes fiyata bildiğiniz gibi çizgiler çekiyor, çizikler çekiyor. Biz bu çiziklerin ne anlama geldiğini temele inerek anlatmaya çalışalım. Mesela şurada bir dönüş gördük. Hemen ilk tepki noktasıyla tepe noktasını birleştirdik. Şurada ne dedik? Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hadi mıknatıslı açalım sizin için. Herkes öyle yapıyor. Mıknatısları açıp çizgileri yapıştırıyorlar. Uçtan uca veya şuraya doğru atalım. Gerçi kimse bunu da böyle atmıyor ama uçtan uca atıyor. Evet. Şöyle bir kapatalım. Şuraya konduralım. Evet. Ya. Evet. Evet. Böyle çizgiler ataraktan düşen, işte yükselen gibi imareler var, ifadeler var. Düşen çizgi veya ifade olaraktan çizik yoktur. Düşen periyot vardır arkadaşlar. Periyodun alt kanalı ve üst kanalı vardır. Bu kanallar arasındaki mesela 786'yı siz çizik olarak kabul edebilirsiniz. Mesela burada 786 diyorum, 764. Bunu çizik olarak kabul edebilirsiniz. Burada 60 olduğunuz mesela şu çizik hiçbir işe yaramaz. Nerede yarayacak? Şurada yarayacak. Evet. Aynen şu şekilde atılırsa yarayacak. Yani yukarıdan aşağı atılan düşen de hiçbir işe yaramayacak. Hemen onun da örneğini şuradan verelim. Haftalığa gidelim. Hazır grafiğimiz var orada. Evet. Haftalıkta mesela periyodumuz, yükselen periyodumuz ve düşen periyodumuz var. Tabanımız var. Bu tabanımızdan oluşturulan bir kanal var. Bir kanal yapısı var. Şimdi biz burada düşeni nasıl çizmiştik? Hemen onu geri dönelim günlüğe. Evet, şunu bir tüm periyotlarda görünsün diye ayarlayalım. Tamam, ayarladık. Şimdi haftalığımıza geri dönelim. Evet, düşen periyodumuz ve yükselen periyodumuz var. Bu periyodumuzda dirençlerimiz var. Şimdi burada düşen bir alt periyotta, yani günlükte bir düşen çizmiştik. Bu düşeni kırdığı zaman işleme girileceği manasına geliyor. Ama tabii ki buranın düşeni nereden geçiyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi düşen 0.5'ten dönüş yapılmış. Hem yükselen hem düşen 0.5'ten ikisinden de geri dönüş yapılmış.
Şimdi bizim asıl düşenimiz tabii ki bakın buradan geçiyor. Gördüğünüz gibi düşenin kırılması budur. Yani kırılacak olan düşen budur. Yükselen tabanımız budur. Düşen 382'miz de budur. Şimdi düşen 0.5'ten düştük. Tamam, ikisinden de tabanımız bize destek sağlayacak. Bu taban kırılırsa düşenin tabanına geleceğiz. Bu da kırılırsa artık 236'ya kadar, yani 236 bölümlerine kadar fiyat gider, geriler. İkisinin de kırılımıyla muhakkak yükselenden dönülmesi gerekir. Burada yükselen artık buranın desteği. Bu destekten dönülüp tekrar düşen 0.5 denenmelidir. Kırılırsa eğer geri çekilmeden sonra, yani retestten sonra bir geri çekilmeden sonra kırılırsa artık yükselenin 0.5'i bizim neyimiz oluyor? Direncimiz oluyor. Yani düşenler ayağa kalkanlar diye bir şey yok. Düşen çizgi yok. Yani tek başına bir çizgi hiçbir şeyi ifade etmiyor. Biz bunları bu şekilde gördüğünüz gibi periyot olarak kullanıyoruz. Zeymeh tekniği stratejisinde. Bu bizim basamak stratejimiz Zeymeh tekniğinde. Gördüğünüz gibi yükselenler ve düşenler hepsi bir arada. Her tepeye bir düşen çizilirse bu iş çıkılmaz bir hale gelir. Çorba olur. Her taraf karman çorman olur. Her yerden bir çizgi geçer. Uzayda denk veya kolunuzun çarpmadığı bir çizgiye denk gelmeden dolaşamazsınız. Uzay boşluğunda. Onun için biz böyle sade, yalın, yani biz buna ne yapabiliriz ki şu an? Mesela şurada bir trend mi çizelim? Trendimiz belli zaten. Trendimiz günlükte belli her şeyiyle. Buradan trend mi oluşturalım? Çizik mi çekelim? Yani şuradan bir tane hemen bir çizgi mi atalım? Bu çizgiler tek başına hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Onu demeye getiriyorum aslında. Yani şuradan bir çizgi çekip hadi buraya karşı bir işlem mi almaya çalışacağız? Burada çıkmış üstüne mesela veya şunu şuraya kadar getirelim hadi. Evet, buraya çıktı ve burayı kırdı. Trendi kırdı. Gidiyor mu diyeceğiz. Yani burada kırmış mesela, gidiyor dedik. Aldık hatta aşağı, hop. Hadi güle güle. Ne yapacağız yani? Tek başına bir çizginin bir anlam ifade etmesi söz konusu değil. Bu tür analizlerde bizim stratejimiz bunu öngörüyor. Tabii hadi burada diyelim ki kanal oluşturanlar da var. Mesela aynısını ne yapıyor adam? Kullanıyor. Bir kanal oluşturuyor burada. Evet. Bu da diyor kanal diyor mesela. Değil mi? Evet, böyle. Bu kanalın altına girdim diyor. Bitti diyor. Peki buradan geri dönüş ne oldu bu kadar? Buraya geldi diyelim. Buradan geri döndü. Veya buradan tak geri dönecek. Hiç kanala uğramadı. Biz burayı mı bekleyeceğiz? Yani şu kısımda burayı mı bekleyeceğiz hala? Buradan hala gidiyor. Burada bizim kaybımız ne olacak? 3 ay 5 ay. Bekleyeceğiz mi? Yani kanalın dibini mi bekleyeceğiz? Mantıken. Tabii böyle bir şey yok. Yani kendi başlarına oransız çizgiler hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu anlatmaya getirmiştim. Şuraya da orta noktasını koyuyorlar, değil mi? Evet. Bu ne anlam ifade ediyor? Hemen biz buna günlükte bakalım. Mesela bu şekilde oluşturuyorlar. Oluşturuluyor. Biz bunları işte hep reddediyoruz. Orantılı olsun. Tamam, şöyle orantılı oldu. Kilitleyelim ve günlükte bizim trendimizle kıyaslayalım. Neler oluyor, neler olmuyor görelim. Evet, buraya döndük. Bizim trendimiz bayağı büyük bir trend. Fiyatın ilk başından beri bu yörüngelerde yapmış olduğu oranlı yükselişler sayesinde oluşan bir trend. Biz bunun şu an neredeyiz? Apple olarak 618'in üzerine çıkmışız. En başından beri 618 hatırladığım kadarıyla dirençti. Hayatına başladığı anda, geri dönüş yaptığı yerde, evet, ekranda hayatına başladığı anda oradan başlatmışlardı. Evet, 618'den başlatmışlardı. Hayata, grafiğe oradan başlamıştı borsada. Çıkamadı ve o günden beri o 618'i kırmakla uğraşıyor. Tabii burada fiyat sabit mi duruyor? Hayır, trend yönü yukarı yönlü olduğu için zamana karşı fiyat da yükseliyor tabii ki, ama hala direnç olma niteliğini koruyor. Gördüğünüz gibi her yerde çalışıyor.
Şu an 618'in şu bölgesinde birleştirdiği, toparladığı ortalamalar artık zamanı gelmiş ve burada gördüğünüz bir fake atmış, yukarı çıkmış. Son onayını da almış, yükseliş onayını ve yukarıya dönmüş fiyat. Biz bu kanalı daha şurada oluşmayan dirençlere karşı ne yaptık? Sadeleştirdik. Bizim kanalımız burada mesela. Evet, gördüğünüz gibi şu bizim o biraz önce çektiğimiz çizgiler çekildi. Kanal oluşturulmuştu. Onlar burada. Mesela onları büyütelim. 4 yapalım. Şurada da var. Onu da 4 yapalım. Şunu da yapalım. 4. Evet. Gördüğünüz gibi burada kanalımız herkesin yaptığı şekilde kanalımız burada mevcut. Kanalımızın trendiyle bizim kendi gerçek trendin arasında dağlar var, görüyorsunuz. Biz de kanalın üzerindeyiz. Mesela çıkılmış, gerilmiş, çıkılmış, gerilmiş. Ama onların kanal sınırı burası, gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde çizgi çizenlerin kanallarının sınırı hala kanal kırılmamış gibi duruyor. Mesela burada Alüsem gidildi, geri dönüldü. Şimdi bu kanalın orta noktasına mı gidilecek? Orta noktası beklenecek kesinlikle. Mecbur dönüş oradan diyecekler. Öyle varsayacaklar. Orta noktasını bekleyecekler. Burada işleme girecekler. Şu yükselişte mesela. Diyelim şurada bir pik yaptı fiyat. Bu pikte işleme girildi. Yukarı gidiliyor diye. Küt aşağıya. Ne yaptı burada? 2 kat attı aşağıya. Ondan sonra hop gidiyoruz dedi, bir daha derken bir büyük kırılım geldi. Bizim kanalımızın 0.5'ine oradan dönüş yapıldı. Buraya kadar burada işleme girmiş olan vatandaş 50 kere zarar ettirdik. Burada içeriye aldık. Burada katlarca içeriye sürükledik filan. Yani bizim stratejimizde Zeymeh tekniğinde kullanmış olduğumuz her metot kendi oluşturduğumuz metotlar yabancı gelebilir, garip gelebilir ama bize göre doğrular, size göre yanlışlar olabilir. Bize göre de sizin yanlışlarınız veya şu an bu şekilde analiz yapanların yanlışları doğruları bize yanlış gelebilir. Ona göre anlatırken nelerden bahsettiğimi gayet iyi anlamanız açısından bu videoları çekiyoruz zaten. Yani kanalın aslı bu. Burada gördüğünüz gibi öyle kafadan oluşturma kanallar yok. Biz bunu haberi neden acaba güncelliyorum, geçen günde aynı şekilde bir kayma yapıyor, neden yapıyor diye düşünüyorum şu an. Yapmaması gerekiyor bu hareketleri. Evet. Kanalımız bu. Bizim kullandığımız teknikler bunlar. Şimdi daha farklı bir konuya geçelim. Artık bunu da bırakalım. Yani çizgiler konusunu da bırakalım. Evet. Şimdi geçelim diğer bir konumuza. Diğer konumuz zamansal Fibonacci. Zaman Fibonacci'si derken arkadaşlar şunu tasvir edeyim. Fiyatın belirli zaman döngüleri vardır. Bu zaman döngülerine biz zamansal Fibonacci diyoruz. Yani zamanda belirli noktalar vardır. Mesela şöyle anlatalım. 3 yıllık oluşu, 5 yıllık oluşu filan veya 8 yıllık oluşu veya 21 yıllık, 34 yıllık, 55 yıllık oluşu veya 89 yıllık oluşu gibi. Yani bu zaman damgaları bize bir şey ifade ediyor. Bir ortalamanın oluşacağı ve bu ortalamanın fiyata etki edeceği konusunda bize önemli bir haber veriyor. Şimdi zaman Fibonacci'sini nereye uygulayacağız? Tabii bu konuda farklı görüşler var ama bizim Zeymeh tekniğinde kullanmış olduğumuz teknik, kullanmış olduğumuz yöntem, biz zaman Fibonacci'sini sadece yıllıkta uyguluyoruz. Neden yıllıkta uyguluyoruz? Şöyle söyleyeyim.
En alt zaman diliminden başlayacak olursak saniyeden başlayalım. Saniye 60. saniyeden sonra dakikaya evriliyor. Yani periyodik bir zaman döngüsü. Bir sonu var, bir de tekrar başlangıca dönüyor. Dakika da aynı sonu var, periyodik. Sonra saate evriliyor, periyodik. Saat evriliyor. Nereye evriliyor? Günlüğe evriliyor. Gün haftaya evriliyor, o da periyodik. Hafta aylığa evriliyor, o da periyodik. Aylıkta nereye evriliyor? Yıllığa evriliyor, o da periyodik. Peki yıllık nereye evriliyor? Yıllık hiçbir yere evrilmiyor arkadaşlar. Onun için sadece zaman Fibonacci'sini biz yıllığa uyguluyoruz. Diğer alt zaman döngülerini biz periyot olarak, kapanış veya açılış olarak görüyoruz. Nitelendiriyoruz. Yıllıkta zaman Fibonacci'sini kullandığımız için diğer alt zaman dilimleri bizim için her zaman için periyodiktir. Yani bir sonu vardır, başka bir periyoda zaman döngüsüne evriliyordur diye düşünüyoruz. Ve öyle nitelendiriyoruz, öyle kullanıyoruz. Yani tutup da biz bir saatte bir zaman Fibonacci'si atmıyoruz veya günlüğe atmıyoruz. Bunların kendi aralarında zamanın döngüleri değil de periyotların kapanışları var. Bu periyot kapanışları da zaman Fibonacci'sini yıllığa uyguladığımızda o yıllığın neleri, dönüşleri, o yıllıktaki belirli noktalar, mesela yıllığa uyguladığımız zaman Fibonacci'sinde 0-236 zaman döngüsü bize bir kapanış haberi veriyor. Bu kapanış haberini alıyoruz. O da artık o hissede zamana karşı yapmış olduğu, kazanmış olduğu günleri ifade ediyor. Mesela 236 hangi zaman döngüsünü ifade ediyor? O hissenin mesela hangi tarihe veya hangi yıla geldiği, kaçıncı yılına geldiği, mesela 13. yılı olabiliyor veya 21. yılı olabiliyor. Onu ekranda başlangıcını görmediğiniz için pek bilemezsiniz. Hesaplamak biraz zor. Onu biz artık stratejimize monte ettik. Yani hesaplamaya çalışıyoruz doğru bir şekilde. En azından çok ufak da olsa böyle yani yüzdeye vurduğumuzda yanılma payı olarak %5'lik bir yanılma payımızla doğru olarak hesaplayabiliyoruz. Onun için zaman Fibonacci'sinde kullanırken zamanı, yani Fibonacci'sini kullanırken yıllığa kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu iletelim. Yani diğer teknikleri reddediyoruz. Zaten videonun formatı bu. Bizim farklılıklarımız, reddettiklerimiz. Şimdi bir de farklı bir konuya daha geçelim isterseniz. Son konularımızdan neye geçiyoruz? Herkesin yapmış olduğu yanlışlardan bazılarını sizler için paylaşıyoruz. Kendimizde biz de bunları lütfen görmeyin. Bu niye böyle diye sormayın diye. Bu neden böyle diye sorularını aklınıza takılmasın diye bunları açıklamak gereği duyduk. En büyük diğer bizim yapmadığımız yanlışlardan biri, mesela bu uygulamayı kullanırken, yani neredeyiz biz? TradingView'deyiz. TradingView'i kullanırken her zaman logaritmayı kullanıyoruz. Logaritmin dışına çıkmıyoruz arkadaşlar. Neden? En başında da söylediğimiz gibi burada bir metrik olması lazım. Yani ölçülerin birbirlerini tutması lazım. Bu metrik düzende biz fiyatın ortalamalarını nasıl görüyorduk? Sayısal olarak görüyorsak eşit aralıklarla, eşit ve oranlı bir şekilde görmemiz gerekiyor grafikte. Grafiği oranlı bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani baktığımız zaman bu sayfanın metriğinin her tarafının aynı olması gerekiyor. Ölçü, yani logaritmin manası da zaten budur. Her tarafı metrik birbirine eşit demektir. Yani buradaki fiyat hareketi, yani fiyatın yani hissenin fiyatıyla zamanın metriğinin birbirine ölçülü bir şekilde uymasıdır.
Tabii görüyoruz. Lineerde mesela grafik ne oluyor? Yamuluyor gidiyor mesela. Hemen lineerle alalım. Lineer aldık. Gerçi biz ayarlarımızı değiştirdik. Bizde olmaz da oldu. Evet, gördüğünüz gibi grafik yamuldu gitti. Şimdi bu grafikte biz hangi metriği doğru bir şekilde kullanabiliriz? Hiçbir aracı doğru bir şekilde kullanamayız. Attığımız trend çizgisi bile uzaya gider. Mesela burada bir trend çizgisi attık. Kilitledik diyelim. Logaritmaya geçtik. Yani metriği birbirine ölçülü olan, ölçekli olan düzene geçtik. Alakasız. Hani nerede? Hiçbir yerde. Onun için ekrana bakıyorsak ekranda bizim değerlerimizin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani ekranın ölçeklerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Ayarlardan biz bunu düzelttik. Mesela bizde yamulma, büyüme yok. Mesela lineere geçtiğinizde bir mercek düşünün. Merceğin ortası yakınlaştırıyordur veya uzaklaştırıyordur. Kenarlar daha geniştir, açılıdır. Yani metrik düzen sıfır. Sağa soluna uymayan, önü arkasına uymayan görüntü de hiçbir çizgi çalışmaz, hiçbir trend kanalı çalışmaz veya hiçbir doğru işlem alınmaz. Doğru işlem için bizim kullandığımız stratejimizde, yani Zeymek tekniğinde biz sadece logaritmik kullanıyoruz. Logaritmin dışına çıkmıyoruz. Hatta buradan şunu da gösterebilirim. Bazı ayarları onu gösterebiliriz. Daha fazla ayar dediğimizde evet geldi. Mesela şurada şu ayar var. Biz buraya 0 tutuyoruz her zaman için. Çünkü ekranı ölçeklendirmeyi bozuyor. Şu alanı 0 tutmak gerekiyor her şeyiyle birlikte. Bunun manası sağdan ve soldan daha da büyüt, genişlet manası taşıyor. Ölçeği boz diyor yani. Biz bunu kullanmıyoruz. TradingView'de birçok yanlış yapılıyor kullanırken. Biz bu yanlışları yapmıyoruz. Şaşırmayın. Neden logaritmik diye sormayın. Peki neden aylık grafik diye sorabilirsiniz. Onu da cevaplandıralım. Sürekli aylık grafikte çalışıyoruz. Neden sorusuna da şunu söylüyoruz. Zaman Fibonacci'sini biz nereye kullanıyoruz? Bir yıllığa. Peki bir yıllıktaki doğru zaman Fibonacci'sinin ölçülerini en yakın periyodu olan aylık verir. Çünkü aylık 12 aylık periyotlar bir yıllık yapıyor. Yani 12 aylık döngüler bir yıllık yapıyor. Hiçbir sarkması yok, eksiği yok, gideri yok. Yani günlüğe gelirseniz bazen 365, bazen 366, bazen 364 filan olabiliyor. Veyahut şunu düşünebiliriz. Hani 365 günün içerisinde tatil günleri var. Tatil günlerini çıkarabilirsiniz. Geriye 250 gün gibi bir şey kalıyor. İşte bu manada biz sadece aylığı baz alıyoruz. Çünkü ay 12'dir. 12 bir yıllığa evrilir. Ölçü hiçbir zaman bozulmaz. Yani 13. ayı görmedik veya 11 ay yaşamadık değil mi arkadaşlar? Tatil günlerimiz içinde oluyor her şeyiyle. Haftalığa vuracak olursak haftanın 5 günü var. 2 günü boşa gidiyor mesela. Onun da metriği bozuk olur. Başka saatlik deseniz saatlikler evriliyor. Gün içi kapanışları var mesela, günlük periyoda bakarsanız, hani günlük bunlara bakarsanız 8 saat, 9 saat, 9 saatin toplamı bir gün yapıyor. Yani her tarafta metrikler bozuk, periyotlar bozuk. Onun için en uygun periyot 12. Şimdi yıllık bazda grafik açarsak en doğrusu o olur. Ama yıllık bazda da tabii ki hareketin yapmış olduğu, bir yıl içinde yapmış olduğu hareketleri göremiyorsunuz, analiz edemiyorsunuz. En uygun metrik aylık metrik. Onun için biz aylığı kullanıyoruz sadece. Aylığa göre aylıkta oluşturmuş olduğumuz doğrusallığı diğer alt periyotlara da farklı şekillerde yansıtıyoruz. Ama gerçek analiz, bizim stratejimizdeki analiz metrik olaraktan bakıldığında aylık periyoda aylık bunlara yapılıyor.
Onu da lütfen garipsemeyin. Sürekli aylık mumlarla çalışılıyor demeyin diye bunu da açıklamak zorunda kaldım. Son konumuza geçelim. Son konumuz şu: kanalımızda tabii bu stratejimizde biz sadece analizle ilgileniyoruz. Zaten burada görmüş olduğumuz mumların hacimleri veya fiyat hareketi bize o hissenin sahibi olan şirketin iş yapıp yapmadığını, hangi ortalamaya, hangi yörüngeye düştüğü, bize kazanıp kazanmadığını, zamanda nerede olması gerekip de olmadığı, bize kar etmediğini gösteriyor. Biz yani bilançolarla falan uğraşmıyoruz. Veya şöyle söyleyeyim, temettü avcılığı falan yapmıyoruz. Neden derseniz, mesela şurada temettü veren bir hisseyi düşünelim. Şurada temettü vermiş, almışız. Temettüyü de zaten hani temettü verildiğinde muhakkak hisselerin çoğu düşüyor. Yani düşerken veriliyor temettüler. Hiç yükselirken verileni görmedik. Bir ay falan düşüyor yine de. Hadi uzun vadeciler temettü işinde diyelim. Yani 3-5 ay tutanlar, uzun vadeci yatırımcılar temettüyü de önemsiyorlar diyelim. Peki 5 aylık veya 1 yıllık düşüşler var. Mesela şurada diyelim. Şurada temettü verdiğini düşünürsek, bu insanın temettüden kar mı ettiği, zarar mı ettiği söz konusu değil. Yani hiç gerek yok. Biz bu konulara o yüzden girmiyoruz. Temettünün nerede verildiği önemli. Elinde ne kadar tuttuğun önemli. Sen bir ay malı tutacaksan elinde, temettüye girmenin hiçbir manası yok. 2 ay hadi bakalım, belki trend yukarı ise 2 ay, ikinci ayında belki aldığın yerin üstüne çıkabilirsin ama zor. O da zaten zaman kaybın temettüden karınla eşitliyor birbirini. Onun için bu tür şeylere girmiyoruz. Yani makaslar bizi ilgilendirmiyor. Takas aramayın kanalımızda. Takas makas yok. Ondan sonra yok aracı kurum şunu aldı, aracı kurum bunu verdi. Aracı kurumlar bizi takip etsin. Onların yaptığı takipten belki yani bizim takip analizlerimizden feyiz alırlar. Biz onları düşünmüyoruz. Biz onların da önüne geçiyoruz. Yani aracı kurumların filan. Yani büyük şu hani bazı aracı kurumlar var. Yüklü alımlar, yüklü satımlar yapanlar. Biz ilgilenmiyoruz o konularla. Bizim işimiz sadece analiz. Analizi de belirli kriterlerde kendi tekniklerimizle yapıyoruz. Diğer hepsini artık rafa kaldırdık. Neden derseniz, mesela en kral teknikleri uyguladık zamanında. Hiçbiri bir yere vardırmadı. Yani bir arpa boyu yol gidermedi. Yani 1-2 sene biriyle uğraştık. Yani bir stratejiyle uğraştık. Mesela isim de verelim. Hadi price action. Mesela bununla uğraştık. Bununla ilgilendik. ICT ile ilgilendik filan. Bir arpa boyu yol kat edemedik. 3 verdik, 5 aldık. 5 verdik, 8 aldık filan. Yani gıdım gıdım gününü bile geçimini bile sağlayamıyorsun bu tekniklerle. Geçimini sağlayamadığın için artık hani o teknikler bir şey kazandırmıyor, zaman kaybı. Yani 5 yıl uğraştık, 5 yılda diyelim hiçbir şey kazanamadık gibi bir şey. Gerek yok. Biz artık işin özüne indik. Kendi tekniğimizi, kendi doğrularımızı yaptığımız yanlışlardan ders çıkararak oluşturduk. Kendi tekniğimizi uyguluyoruz artık. Yani bu teknikleri kullanmıyoruz. Kimse şu yok mu, bu yok mu demesin. Kendi stratejimizde, kendi tekniğimizde, kendi formasyonlarımızla, oluşturduğumuz kendi formasyonlarımızla yola devam ediyoruz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Konumuz reddi. Yani şu anki alışılagelmiş analiz yöntemlerinde uygulanan doğru bilinen yanlışlardı. Bizim kullanmadığımız yanlışlardı. Biz bu yanlışları kullanmıyoruz. Bize göre yanlış tabii. Zeymek tekniğine göre, size göre doğru olabilir. Hala doğru olarak kabul edebilirsiniz. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Problem yok. Herkes özgür, iradeye sahip. Onun için bizim tekniğimizde bazı gariplikler görürseniz, mesela bu 14. katla 15. katın ne işe yaradığını anlamanız açısından, yani bizim tekniğimizi, Zeymek tekniğini daha iyi anlayabilmeniz açısından kanalın
ana sayfasına ZM tekniğini anlatan videoları yüklüyoruz. İleriki videolarımızı izlediğinizde strateji size yabancı gelmesin. Gelmemesi için de önden onları izleyebilirsiniz. Temel bilgilere sahip olabilirsiniz analizleri anlamanız açısından. Şimdilik programımızı bitirelim burada. Yayınımızı, videomuzu bitirelim. Tekniği kısaca anlattık. Teknikte sonra kısımlarını kısım kısım anlatacağız. Stratejiye olan kısımları. O kısımları anlatmadan önce bazı redlerimiz oldu. Onun için bir red videosu çektik. Bundan sonra artık kısım kısım anlatacağız. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.